Şöyle göstereyim size. Kapalı yavrular var. Larvalar var. Anamızın varlığına delalet ediyor. Maşallah, subhanallah. Arkadaşlar bu aramızda yavru atımına başlamış. İşyarı gözlerimiz kapalı. Arkadaşlar merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yine konusu itibariyle çok önemli bir konu için bir video çekmek istedim. Kış uykusundan uyanan, artık salkım davranışı göstermeyen arılarımızın sistematik bir bakımla yaz dönemine ulaştırılması, bal sezonuna hazır hale getirilmesi. Konumuz bu arkadaşlar. Neler yapıyoruz? Arkadaşlar geçmişi şöyle ez cümle bir özetlersek, nektar akımına şöyle 80-100 bin popülasyonlu bir arı kolonisiyle girebilmek için şöyle ortalama Mayıs ayının başları gibi kata gelmiş bir kolonimizi, ki ana varroa mücadelesi tamamlanmış, güçlü besleme programıyla kondisyonu yükseltilmiş bir kolonidir o. Bal sezonu girişi, nektar akımı dönemi, bal sağımı sonrası, sonbahar varroa mücadelesi, kış için gerekli olan nüfusun hazırlanması, kış girişinde kuvvetli stokların oluşturulması ve nihayet sıkıştırma ve yalıtım işlemi yapılarak kış salkımına hazır hale getirilmesi işlemlerini yapmış idik. Arkadaşlar Aralık'ta kovanlarınızın yerleşimini, kışın salkım dönemindeki ve yaz dönemindeki yönlerini ve pozisyonlarını ilgili videomda belirtmiştim. Kışın imkanlarımız ölçüsünde arılarımızı salkımdan çıkmalarına engel olacak en iyi pozisyonda, gürültü ve titreşimlerden uzak bir halde kış salkımına bırakmalıyız. Bir arıcının sezonu aslında sonbaharda başlar. Yani balı sağdığının ertesi günü arıcının yeni sezonunun başladığı gündür. Bugün bu sezonda arıcının karşılaşacağı her şey geçen sonbaharda yaptıkları ya da yapmadıklarının bir sonucudur aslında. Yani örneğin ilkbahar için yapacağımız bir besleme sistematiği aslında arılarımızın sonbahardan ve kıştan kalan stoklarıyla da bağlantılı. Evet arkadaşlar, önce tanımları tekrarlayalım. Erken ilkbahar nedir? Arkadaşlar ana ilkbahar dönemi başlamadan evvel, yani kovanlarımıza polen akımı, uçuş deliklerinden yoğun şekilde polen akımı başlamadan evvel, kışın ortaları veya sonuna doğru ısıların 13-15 derecelere doğru yükseldiği ve orada bir hafta 10 gün gibi bir süre kaldığı bir ara dönem olur. Burada ayırt edici özellik kovana doğadan hiçbir şeyin gelmiyor oluşudur arkadaşlar. Bu yüzden erken ilkbahar ile normal ilkbahar arasında bir uygulama farklılığı var. Fakat kışın ortasına ve sonuna doğru şöyle gündüz ısılarının 13-15 derecelerin üzerine çıkarak 10 gün gibi bir süre orada stabil kaldığı, arıcıya arılarını kontrol etme fırsatı verdiği bir dönemdir. Arkadaşlar herkesin elinde meteoroloji verileri var. Cep telefonlarınızdan kolaylıkla bakabiliyorsunuz. Yani kışın ortası ve sonuna doğru şöyle yaklaşık olarak belli bir dönemde bu havayı yakaladığınızda erken ilkbahar bakımlarını yapmamız lazım arkadaşlar. Peki ilkbahar sezon başlangıcı neresi? Arkadaşlar yörelere göre değişmekle birlikte genellikle arıcılar erik, badem gibi ağaçların açmaya durduğu, arıların uçuş deliğinden polen getirmeye başladığı dönem başlangıcıdır diyebilir. Yani sizin bölgenizde erik veya badem olmayabilir. Ama kovanlarınızı incelediğinizde giriş deliklerinden içeriye yoğun şekilde polen girişi başladıysa arkadaşlar sizin bölgeniz için ilkbahar sezonu başlamış demektir. Uygulamaları ilkbahar uygulamaları olarak dönüştürmeniz gerekir. Yani bunda herkes kendi yöresini takip etmesi lazım arkadaşlar. Dünya geniş bir coğrafya. Ocaktır, Şubat'tır, 10'udur, 20'sidir demenin bir anlamı yok arkadaşlar. Zaten mevsimlerde değişti, görüyorsunuz. Aynı bir bölgede bir yıl Ocak sonu da olabiliyor, diğer yıl Şubat sonu da olabiliyor. Önemli olan kovana doğadan polen akışının başlamış olması. Bunu mutlaka görmemiz lazım arkadaşlar. Yani arıların yavrularını besleyecekleri polen akışı başlamış mı, başlamamış mı? Erken ilkbaharda yapmamız gereken işlemleri şöyle bir sıralarsak, arkadaşlar olasılıkları şöyle en kötüden en iyiye doğru sıralayalım. İlk bakacağınız şey arı mevcududur. Bu dönemde bazen uçuş tahtasına bakarsınız, hiç arı göremezsiniz. Arılar içeride yavruları sarmış, üşütmesinler diye onları ısıtıyor olabilirler arkadaşlar. Körü yaktık, kovanımızı açtık, baktık, arı yok. Arkadaşlar orta çaplı bir arılığınız varsa bu tip bir kovan erken ilkbaharda gördüğünüzde o kovanla hiç ilgilenmeyin. Onun hemen uçuş deliğinin kapağını kapatın, en son onunla ilgilenin. Çünkü başka arıların gelip bu kovanın içerisine girmesine engel olmanız lazım.
Arkadaşlar arılığımızdaki tüm işlemleri bitirdikten sonra bu işaretlediğimiz kovanlarımıza geri dönüyoruz. Ölmüş, larvalı, pupalı veya hastalıklı petekler varsa bu peteklerimizi hemen imha ediyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde bunları kullanma düşüncesine kapılmıyoruz. Boş ve temiz olan petekleri ise her zamanki gibi 1-2 gün dip frizde bekletiyoruz. Tekrar poşetleyerek onları da depoya kaldırıyoruz. Arkadaşlar arı var fakat şöyle 2 petek arası bir avuç kadar kalmış ise, yani kayda değer bir nüfus kalmamışsa, bunun ana arısı olsa bile dahi bununla da uğraşmaya değmez. Eğer anayı gördüysek ya bankalıyoruz ki mutlaka kullanacağımız bir yer çıkacaktır bu ilkbahar döneminde, ya da bu strafor, ruşet veya ana arı çiftleştirme kutularından bir tanesine güçlü bir kovandan bir miktar arı silkeleyip anayı da şöyle tüpün içerisine koyarak bir miktar kekle beraber onun içerisine koyup orada belli bir nüfusla ilkbahara kadar götürme cihetine gidebilirsiniz. Tabii ki yemini, besinini kendisine vereceksiniz. Fakat böyle bir şey yaparsanız o ruşet kovanı bir günlüğüne kapalı tutun arkadaşlar. Ki diğer kovanlardan aktardığınız arılar geri gitmeye fırsat bulmasınlar. Arkadaşlar az bir arı nüfusu var, ana arı kesinlikle yoksa bu defada o arıyı kendinin en az 4-5 kat daha fazla güçlü olan bir arıyla birleştiriyoruz arkadaşlar. Onu bir petekte topluyoruz. Daha güçlü olan kovanın ballı duvar peteğini bir gün öncesinden dışından olarak veriyoruz. Alışma dönemiyle birlikte o kovanla birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve bu kovanı da kapatıyoruz. Depomuza kaldırıyoruz. Arkadaşlar arı var. Yoğun şekilde arı var. Peteklerin üzeri de doluysa, yani kovanı açtık, hiç dokunmadan şöyle üzerinden bir baktık, petek arası diskler arılarla dolu ve üst kısımda da hareket varsa, o zaman kuluçka peteğinin ortasındaki çıtayı şöyle usulca, fazla sarsmadan, titreştirmeden yukarıya doğru çekiyoruz. Kuluçka topu dediğimiz top şöyle bir kavun gibi, arılar ortadaki peteklerde orta noktasından dışarıya doğru yavru atarak büyürler. O yüzden ilk önce o ortadaki petekte yavru olma ihtimali çok yüksektir. İşte koloni nüfusu kabul edilebilir yeterli düzeyde olan kovanda ikinci bakacağımız husus ana arının varlığıdır arkadaşlar. Emin olmamız lazım arkadaşlar. Gerekirse bir değil 2-3 çıtayı çekip ana arıyı veya yavru varlığını kontrol etmenizi tavsiye ederim. Anayı gördüysek veya kapalı işçi arı gözü varsa peteği usulca kovanınıza geri bırakın. Kovanınız sağlıklıdır arkadaşlar. Elhamdülillah. Kovan güçlü. Anayı göremedik. İçerisinde işçi arı gözü, yavru da yok. O zaman bir sorun olabilir arkadaşlar. Bu durumda ana arının varlığını teyit için bir test yapmamız gerekli. Kendisine çok çok selam olsun. Halil hocamızın bu konudaki metodunu kullanıyor. Arkadaşlar sağlam olan diğer kolonilerden aldığımız günlüklü bir peteği arasını silkeleyerek getirip bu kovanımızın kuluçka topunun ortasına yerleştiriyoruz arkadaşlar. Kovanımızı tekrar kapatıyoruz, ayrılıyoruz. 4 gün sonra kontrol ediyoruz arkadaşlar. Eğer ana arı yoksa hemen meme dikmesi lazım. Eğer dikildiyse kovan size benim anam yok demek istiyor. Ayrıca başka bir şey daha söylüyor. Yalancılamadım. Benim anam yok ama henüz yalancılamadım. Arkadaşlar erken ilkbaharda böyle bir kovanla karşılaşırsanız hemen o memelerin dikili olduğu çıtayı temizliyoruz. Başka meme yapılmasına da müsaade etmeksizin hemen çiftleşmiş olduğundan ve yavru atımının düzgün olduğundan emin olduğumuz bir anayı ne yapıyoruz? Bu kovana tüp içerisinde bir miktar kekle veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu günlüklü çıtada herhangi bir şekilde meme dikilmedi ve 4 gün sonra halen daha işçi gözü yoksa, yani erkek gözleri de olabilir, erkek gözlerini de görebilirsiniz. Bu durumda ya içerideki ana verimsizdir ya da kovanınız maalesef yalancılamıştır arkadaşlar. Arıcılıkta bunlar da var arkadaşlar. Olabilir. Çalışırken, petekleri koyarken, çıkarırken ana arıya zarar verirsiniz. Ana arıyı keser öldürürler. Ve kovan başka da içeride ana dikecek herhangi bir günlük veya larva yoksa arılar yalancılamaya durabilirler arkadaşlar. Arkadaşlar petek gözlerinin içine baktığınızda o günlük yumurtalar var ya, onlardan birden fazla varsa ve kapanmış gözler de komple erkek gözlerse kovan yalancılamıştır arkadaşlar. Arkadaşlar bu kovanı 1-2 tur kendisine yavru vermek suretiyle ilkbaharın sıcak günlerine doğru taşıyıp bu kovanı yalancılamaktan kurtarıp tekrar kolonilere kazandırırız. Fakat petek gözlerinde tek yumurta var ama kapalı gözler erkek ise bu durumda ana verimsiz bir anadır. Sezonunda doğru düzgün çiftleşmemiştir. Bu yüzden o anadan da hayır gelmez. Dolayısıyla o anayı mutlaka bulup değiştiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar erken ilkbaharda 2 konuya eş zamanlı olarak bakıyoruz. Nüfusça azalan arının basamadığı boş çıtalar veya balı tükenmiş duvar peteklerimiz var mı? Arı azaldığı için sağdan soldan, bakın ortadan demiyorum, sağdan soldan
soldan duvar veya duvarın içindeki petekler boşalmışsa, yani petek gözlerinde yavru, bal, polen hiçbir şey yoksa boş petekleri silkeleyip alıyoruz arkadaşlar ve arıyı sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Bundaki amacımız arının yavrulu olan veya yavru atılacak olan petek gözlerini tam olarak sarıp yavruların ısısını sağlam bir şekilde yeterli olduğu seviyede muhafaza etmesini sağlamak arkadaşlar. Arkadaşlar, duvar peteklerimiz mutlaka ballı olacak dedik. Ya stoklarımızdan ya diğer kovanlarımızdan fazla ballı petekleri bu tip kovanlarımıza getirip iki yanına ballı duvarlar olarak yerleştiriyoruz arkadaşlar. Arılarımızın duvarları özellikle bu büyüme döneminde, yavru atım döneminde mutlaka ballı olması lazım. Hani imkanınız varsa muhafazasını sağlam yapmış olduğunuz, korumasını, muhafazasını sağlam yapmış olduğunuz polenli ballı petekler daha da üstündür. Bu arada o duvar peteklerini verirken bunları bir miktar şöyle kanatabiliriz. Onu da birazdan kovanlarımıza bakarken size gösteriveririm. Arkadaşlar, böylelikle stoğu azalmış olan arıya acil besleme yapmış oluyoruz. Arkadaşlar, bir hususa daha değineyim. Bazı arıcı kardeşlerimiz bu dönemde kek verilmez diyor. Yani buna gerekçe olarak da arının kek verdiğinizde onu yediğinde sulandırmak için suya çıkacağını, sulandırdığı keki peteklere koymak ve bala dönüştürmekle uğraşacağını ve bu arada yavruların yeterince ısıtılamayarak gelişim sürecinin yavaşlayacağını söylemekteler. Bu görüşlerin hepsine de saygı duyuyoruz arkadaşlar. Fakat bir konuyu atlamamak lazım. Arkadaşlar, bu dönemde kek verdiği için kovanları zarar görenlerin hemen hepsine bakın. 1 kiloluk o tam paketlerden veriyorlar. Öncelikle verdiğimiz bildiğiniz fondan keki, yani şeker. Şimdi biz bahar beslemesine başlayınca ne yapıyoruz? Arıya bala dönüştüremeyeceği, sadece doğadan polen toplaması için ya da içerideki yavruları ısıtması ve onları beslemesi veya gerekli olduğu petek örmesiyle ilgili olarak şurup veriyoruz, değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar, tutup o ilk başlarda 1 kilo olarak mı veriyoruz bunu? 1 kilo olarak verirsek ne yapar? Tabii ki o 1 kilo olarak verdiğimizde onu bala dönüştürmek üzere petek gözlerine depolamak için bir uğraşın içerisine girer. Bunun için sadece arıya enerjisini karşılaması ve bu enerjiyle doğaya giderek polenini toplayıp getirip arıları beslemesi için şöyle günde 20 gram gibi az bir miktarda ve günübirlik olarak ne yapıyoruz? Bu şurubu kendisine veriyor. Eğer bunun fazlasını verirsek ne oluyor? Doğrudur. İşte o vakit arı gerek yağma korkusuyla gerek bulduğu bir nimeti hemen petek gözlerine sırlayıp yavrularının gıdasını sağlamak üzere bala çevirip gözlere basmakla uğraşıyor. İşte siz bu erken ilkbahar döneminde verecek ballı peteğiniz yoksa arıyı aç bırakacak haliniz yok. Bu durumda öyle bir paket şeklinde, yani arının kapasitesinin çok üstünde bir miktarda değil de petek sayısına göre, mesela şöyle petek başına 50 gram gibi fondan keki verebilirsiniz arkadaşlar. Bunun bittiğini, arılar tarafından enerjiye çevrilerek tüketildiğini gördüğünüz anda tekrardan yine az miktarla bir daha verebilirsiniz. Hava şartları henüz şurup vermeye müsait hale gelmediyse. Tabii ki öncelik her zaman ballı peteklerdir arkadaşlar. Hani sizin öyle depolarınız hep ballı peteklerle dolu olsa da hiçbir şekilde, hiçbir dönemde, hiçbir zaman aranıza kek kullanmayasınız. Ama yoksa da çareniz yok tabii ki. Burada şunu da ifade edeyim. Bir kovanda arıyı sıkıştırmak üzere ballı petekleri de çıkartıyorsanız, yani kıştan kalan kuvvetli stokları varsa bu stokları da alarak arıyı sıkıştırma cihetine gidiyorsanız, o zaman bu ballı petekleri aynı kovanın straforunun hemen dışına bir miktarda kanatarak straforunun hemen dışına da koyabilirsiniz. Arı ihtiyaç duydukça oradan ne yapacaktır? Balını içerideki peteklere çekecektir. İhtiyaç duymadığında orada kapalı gözle bekletecektir. Arkadaşlar, ilkbahar arı ölümlerinin birinci sebebi varroa kaynaklı hastalıklar ise, bir diğeri de stoğu tükenmiş arının aç kalarak yavrularını ısıtamaması ve ısınamamasıdır arkadaşlar. Bu sebeple arılarımıza kuluçka sıcaklığını sağlayacakları desteğe ne yapmamız lazım? Mutlaka vermemiz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar, işte bu yüzden sonbahar dönemindeki o stok beslemesi çok önemlidir. Evet. Güzel. Ballı peteklerimizi verdik. Ağırlıkça hafif olan kovanlarımıza ballı peteğimiz yoksa petek başına 50 gram olacak şekilde fondan keklerimizi verdik. Arkadaşlar, bu ilk anda ilk jenerasyon arılar çıkıncaya kadar kovanımızda herhangi bir varroa mücadelesi yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü daha önceki videomuzda size ne söylemiştik? Bu dönemdeki bakıcı arılar aynı zamanda tarlacı arılar ve sonbahar kış döneminden kalan arılar. İşte bu arılara temas edecek herhangi bir etken madde bunların ölümlerini hızlandıracaktır arkadaşlar. Kovanlarımızı böyle bir riske asla atmamalıyız. Evet arkadaşlar, erken ilkbaharda şimdi ne yaptık? Arının varlığını, arının yoğunluğunu, ana arının varlığını, stokların kontrolünü gözlemledik ve gerekli müdahaleleri yaparak tedbirleri aldık. Peki erken ilkbaharda ne yapmadık? Çalışma esnasında gürültü ve titreşim yapmadık arkadaşlar. Yine varroa mücadelesi
mücadelesi yapmadık ve kovanı çok fazla açık tutup yavruları üşütmedik arkadaşlar. Erken ilkbahar bakımı bu şekilde. Arkadaşlar şöyle bundan 10 gün 2 hafta kadar sonra, yani o gördüğümüz yavrular, o ilk periyot yavrular çıkıp ana ikinci tur günlükleri atmaya başladığı dönemde. Koloni içi genç arılar yavaş yavaş olayı ne yapmaya başlar? Ele almaya başlar. Arılar kendi içinde yavaş yavaş ne yapar? İlkbahara giriş yaparlar. Yani ilk periyot yavrular gözlerden çıktılar. Yavaş yavaş kovanı ele almaya başladılar. Arılar kendi sisteminde ilkbahar moduna girdi. Erik, badem gibi ağaçlar veya doğada, florada bazı çiçekler açmaya başladı. Arılarımız doğadan ufak ufak polen getirmeye başladı. İşte arıcı için bakım sezonu başlamıştır. Arkadaşlar bana göre arıcılığın en kritik dönemi bu dönemde. Arılarına bu dönemde en iyi bakan arıcı bal sezonunda en çok sevinen arıcıdır. Arkadaşlar ilk yapacağımız şey kovanlarımızda bir hastalık veya normalin dışında bir durum var mı? Bunun tespitini yapmamız lazım. Yani arılığımızın içerisinde hastalıklı bir kovan kesinlikle ne yapmamız lazım? Bırakmamamız lazım. Eğer arılarımız sağlıklı iseler vereceğiniz test şurubunu ne yapmaları gerekir? Onu hemen çekip tüketmeleri gerekir. Bunu da yakalamak için fazla değil, şöyle petek başına 20-25 gram kadar olmak üzere 2 şeker 1 su kıvamında şöyle sıcağa yakın ılık ısısında bir şurup yapıp kovanın ön tarafına kuluçkalığın üstüne şöyle buzdolabı poşetiyle veriyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Kovan uçuş deliğinden az da olsa polen girişi başladığı zaman. Arkadaşlar bu kovanları şöyle ertesi gün ikindi vakti gibi kontrol edersiniz. Şurubu çekmiş olmaları lazım. Arkadaşlar işte bu test şurubunu tüketmeyen koloni varsa muhtemelen bu kolonide de bir sorun var demektir. O kovanı da karantina etmemiz gerekir. Nedir? Petekleri, yavruları kontrol edersiniz. Çürümüş yavru, gelinmiş kapalı gözler var mı? Kovanın içinde, petek gözlerinde, dili dışarıda ölü arılar var mı? Böyle mumyaya dönmüş, kireç görünümlü arılar var mı? Kovan önlerinde sürünerek ölüme giden arılar var mı? Gibi sorulara ne yaparsınız? Yanıt ararsınız. Arkadaşlar her birinin ayrı tedavi metodu olmakla birlikte Amerikan yavru çürüğü hastalığı hariç çoğuna şu uygulamayı yapabilirsiniz. Kovandaki tüm arıları yeni veya temiz bir kovana silkeliyoruz. Tek bir tane boş petek ortadan çuvalı tutsun diye veriyoruz. Arıları 2 gün aç bırakıyoruz. Bağırsakları iyice temizlensin. Yalnız kovanın dışında temiz su bulunması lazım arkadaşlar. Sonra yeni temiz petekleri arıyı patlarcasına sıkıştırarak kovana veriyoruz. Kekik suyu çayı kattığımız 3'e 1 şurubumuzu, şöyle ılık şurubumuzu arılarımıza petek başı aynı oranlarla veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar arılar herhangi bir hastalık emaresi kalmayıncaya kadar bu beslemeye devam ediyor. Tabi bu arada kovanı sıkıca sarıyoruz. Hiçbir şekilde de üşütmüyoruz. İlk müsait fırsat bulduğumuz zamanda da anasını ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar o çıkan hastalıklı petekleri kesinlikle arılığınızdan acilen uzaklaştırın. Hiçbir şekilde onları kullanmayın. Herhangi bir arının da üzerine konmasına fırsat vermeyin. Evet arkadaşlar, arılığımızdan hastalıklı kovanları da temizledikten sonra artık ilk yapacağımız şey arı beslemesine başlamak. Sıvı şurup beslemesine başlıyoruz. Arı besleme videomuzdaki bilgiler burada da aynen geçerlidir arkadaşlar. Isıların düşükten yükseğe doğru artış gösterdiği dönemlerde öncelikle 3 şeker 1 su, daha yükseldiği dönemde 2 şeker 1 su, daha da yükseldiği dönemlerde 1 şeker 1 su. Nihayet ilkbaharın sonlarına doğru 1 şeker 1 su olacak şekilde soğuk havalarda üstten buzdolabı poşetiyle, daha ısındıkça yandaki yarım şerbetlikten, daha da ısındıysa ve kovanınız kata geldiyse üstten turbo şurupluktan ne yapabilirsiniz? Arılarımızı besleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar zaman olarak da nispeten havaların hızlı soğuduğu ilk dönemlerde öğlen vakitlerinde, fakat ısındığı dönemlerde yağmaya karşı nispeten akşam vakitlerinde bu beslemeyi yaparsınız arkadaşlar. Yani buradaki kriter arının henüz soğumamış olan şurubu acilen çekip alabilmesi. İleriki dönemde ise hava ısıları yüksek olduğu için uçuş akşam saatlerine kadar devam edeceğinden yağmaya sebebiyet vermemek için akşam saatinde veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar miktar olarak ilk dönemde başlarken petek başına 20 gram verebilirsiniz. Kovanın, dikkat edin, verdiğiniz şurubu bal yapmayacağı döneme kadar artırırsınız. Yani 20 verdiniz, gözlemlediniz, tüketti, polene çıktı, yavruyu besledi, anayı besledi. 25'e çıkarırsınız. Gözlemlediniz, tüketti, polene çıktı, geldi, yavruyu ve ısıttı, besledi, anayı besledi. Yine bal yapmadı.
30'a çıkarırsınız. Polene çıktı. Geri geldi, yavruyu besledi. Anayı besledi. Isıttı. Bir miktarda bal yaptı. İşte orada durursunuz arkadaşlar. Miktarı sabitlersiniz arkadaşlar. Demek ki bu arının hakkı şimdilik o grammış. Arkadaşlar bir diğer önemli husus da petek işletmeye geçtiğiniz vakit tabii ki genç arıların salgılama hızını artırabilmek için, onlara destek olabilmek için verilen şurup miktarını bir miktar artırabilirsiniz. Arkadaşlar bu besleme işi arıcının ilkbahar dönemindeki işlerinin en can alıcı olanıdır. Asla ihmal etmeye gelmez. Geciktirirseniz, günübirlik yapmazsanız, düzensiz veya eksik yaparsanız bal akımı sezonunda 80-100 bin arıya ulaşamazsınız arkadaşlar. Veya bala çalışacak kovanlarınıza başka kovanlardan yavrulu petek aktarmak zorunda kalırsınız ki bu da verim düşüklüğüne sebebiyet verir. Arkadaşlar bu dönemde arılıklarımızda yapacağımız en önemli işlerden bir tanesi de temiz içme suyunun bulundurulmasıdır. Temiz olduğundan emin olduğunuz suları bulundurun. Çünkü arkadaşlar kapanan yavru gözlerini gördüğünüz anda emin olun tarlacılar mutlaka suya çıkacaklar. Ya sırlı balları sökerek onları sulandırıp beslemeye geçecekler ya yukarıdan kek verdiyseniz keza onu da yine sulandırarak besleme yapacaklar arkadaşlar. Arkadaşlar bu dönemde yapılacak bir diğer önemli konu da kovan aktarmasıdır. İlgili videomuzda belirttim. Eğer kovanlarınızda arı yoğunluğu, popülasyonu fazlaysa, kovanlarınız temizse aktarmayabilirsiniz. Ama kovan tabanlarında, duvarlarda hastalık emareleri varsa, yoğun propolis artıkları varsa o zaman bu kovanlarımızı aktarmak gerekir arkadaşlar. Aktarma videomuz var. Açıklamalar bölümüne koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir hususta arkadaşlar ilkbahar döneminde birinci, ikinci tur genç arılarımız çıktıktan sonra ne yapıyoruz? Varroa mücadelemize de başlıyoruz. İlk etapta kekik, nane, okaliptus, biberiye gibi yağlara yatırılmış olan şeritlerimizi 4 peteğe bir tane gelecek şekilde şerit aralarına yerleştirebilirsiniz. Bu işleme Şubat, Mart boyunca devam ediyoruz. Ta ki Nisan'a geldiğimizde asıl ana varroa mücadelemize başlıyoruz ve 5 tur formik asiti erkek arı gözlerini de kapsayacak şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar yine bu formik asit uygulama videomuzun linkine de açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu dönemde yani bu ilkbaharın hemen başlarında yarım şurupluğu koyarak bunun altına erkek gözü petek ördürerek ve içine erkek yavrular attırarak daha sonra bunları alıp kesip atmak suretiyle varroa mücadelesi de yapabilirsiniz. Bu da mekanik, sağlam bir varroa mücadelesidir. Evet arkadaşlar, ilkbahar döneminde kovanda petek nasıl verilir? Anaya yavru hangi düzende attırılır? Yavruların kovan içerisindeki yerleşimi nasıl olmalıdır? Yavrulu petekler kovan içerisinde nasıl tasnif edilir? Ve nihayet kovana kat nasıl atılır? Videolarımızı bu videoyla bağlantılı olarak izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hepsinin linklerini bu videonun açıklamalar bölümüne bırakacağım. Arkadaşlar böylelikle kış salkımından arılarımızın güvenli yavrulama dönemi rayına girinceye kadar kovanlarımızda yapılması gereken işlemleri özetlemiş oldum. Arkadaşlar unutmayalım ki arı da candır. Sorumluluğu sizdeyse, bizdeyse bunun bir vebali var. Tıpkı bir evinizde beslediğiniz kuş gibi, kedi gibi veya çiftçilik yapıyorsanız koyun gibi, büyükbaş gibi. Nasıl bunların her birine özenle bakıyorsak, besliyorsak, hastalıklarına karşı onlara yardımcı oluyor, mücadele ediyorsak, arılarımıza da bir o kadar özenle ne yapmamız lazım? Bakmamız lazım arkadaşlar. Zira arılarımız bize diğerlerinden çok daha üstün arı sütü gibi, propolis gibi, perga gibi, polen gibi, bal gibi Allah'ın nimetlerini sunuyor. Öyleyse biz de bunun karşılığında ne yapacağız? Ona şefkatle, dikkatle, dirayetle bakmamız, bu büyüme döneminde ona yardım etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle birkaç kovanımızda erken ilkbahar bakımını şöyle bir yapalım isterseniz. Haydi buyurun.
Evet arkadaşlar, erken ilkbahar döneminde biyolojik olarak arılarımız uyandığı zaman arının ırkına, melezliğine göre de kimi arılar yavru atımına başlamış, kimiler 1-2 hafta daha gecikmeli olarak başlıyor olabilir. Bu dönemde ziyade arıya herhangi bir bakım fazlaca yapmıyoruz. Yaptığımız sadece bir kontroldür. Nedir? Arının varlığını kontrol ediyoruz. Arının yoğunluğunu kontrol ediyoruz. Arının ana arısının olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ve arının stoğunun yeterli olup olmadığını kontrol ediyoruz. Tüm bunlar için gerekli tedbirleri alarak kovanımızı sakince yine kapatıyoruz. Ve ilkbahar dönemine kadar bu kovanımızı artık ellemiyoruz arkadaşlar. Yaklaşık şöyle bir 10 gün sonra cemre düşüyor. Muhtemelen şimdi bundaki bu kapalılar bir hafta 10 gün sonra çıkacaklar. Diğer kovanlarımızdan da size gösterdim. Onlar da bir haftaya 10 güne kadar çıkmış olacaklar. Ve kovan içerisindeki genç jenerasyon geçen seneden kalan yaşlıların yerini yavaş yavaş almaya başlayacak arkadaşlar. Ve bir döngü başlayacak. İşte biz tam o anda polen geldiğinde arılarımız o polenle yavrularını beslemeye başladıkça ananın yavru atım hızı da artacaktır arkadaşlar. Biz de ona paralel olarak besleme programına geçeceğiz. Varroa programına geçeceğiz ve böylece yola devam ederek sezonumuzu yaza kadar götüreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, bu videomuzla birlikte sabit arıcının bir yıllık döngüsünü video anlatmış oldum arkadaşlar. Yani özellikle arıcılığa yeni başlayacak olan ama bu işi severek yapmak isteyen ve üst düzey kaliteli beslenmek isteyen kardeşlerimize kimseye muhtaç olmadan en asgari düzeyde de olsa arılıklarını nasıl yöneteceklerini adım adım göstermiş oldum. Bu bir yıllık süreç içerisinde yayınladığım videolarla birlikte Allah nasip ederse kendinize yeter bir halde sağlam bir aracı olabilirsiniz. Tabii ki eksikleriniz olabilir mi? Eksiklerimiz olduğu gibi sizin de eksikleriniz olabilir mi? Elbette olacaktır arkadaşlar. İlmin bir sonu yok. İlim sürekli gelişen, kendini geliştiren bir meta. Dolayısıyla siz bu işin içine girip de bunu yapmaya başladıktan sonra tabii ki bizim öğrettiklerimizde bile dahi birçok eksiklikler göreceksiniz ve onları fark edip düzeltme cihetine gideceksiniz. İlim paylaştıkça çoğalır kelimesinin hakikati burada saklı. İnşallah siz de bir üst ilmi sizden sonrakilerle paylaşın arkadaşlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.